Zaten 3 tane piramit var arkadaşlar. Sağdan çekmen lazım. Böyle değil. Para yok dibe. Arkadaşlar salak değilseniz sizi burada kimse dolandırmaz kolay kolay. This is my style. Mansur Yavaş. Zamanında burada yaşayan firavunları 3'te durduran neydi? Neden 4 yapmadılar piramidi, 5 yapmadılar? Turkish number one. İlk piramit yapıldıktan 80 yıl sonra 3. piramidin de inşası bitmiş. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Büyük piramidin içine doğru girmeye başladım. Only one room. Burnu kırılmış. Kahire'ye geldiğinizde sadece piramit görmeyeceksiniz. Buradaki şehri de göreceksiniz. Buradaki hayatı da göreceksiniz. Yani bunlar babadan oğula nesil. No, thank you so much. Thank you. Eyvah, at düştü. Çok kötü oldu. Ya gerçekten rezalet. Do you like Turkish people? Mısır Gize'den yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda Mısır Gize'de piramitlerin tam ortasındayım. Tam arkamda Keops piramidi. Dünyanın insan ile yapılmış en büyük yapısı. Bugün bu devasa yapıları dolaşacağız. Piramitleri keşfedeceğiz. Piramitler hakkında bilgi edineceğiz. Gize bölgesini daha yakından tanıyacağız. Birçok insanın hayali olan bu piramitleri gezeceğiz. Videomuza Kahire şehir merkezinden bu alana ulaşımla başlayacağız. Piramitler bölgesine adım attığınızda göreceğiniz manzaralardan dikkat etmeniz gereken konulara kadar her şeyi bu videoda ele alıyorum. Ve tabii ki de birçok bilgiyi de bu videoda anlatıyor olacağım. Önce Kahire şehir merkezine dönelim. Ardından da piramitlerde videomuza devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler. Güzel bir Kahire sabahından tekrardan herkese selam. Az önce otelimden çıktım. 200 metre geride kaldı otelim. Ve Tahrir Meydanı'na ulaştım. Tahrir Meydanı'ndan şimdi toplu taşıma ile Gize bölgesine gideceğim. Suyumuzu, kahvemizi alalım. 2 kahve ve bir suya 95 pound ödedim. 95 pound 90 Türk lirası civarı. Türkiye'de bunları almaya kalktığınızda en az 150 Türk lirası ödeme yapmanız gerekiyor. Ben 95 pound'a aldım bunları. Yaklaşık 90 Türk lirasına. Mısır ucuz gerçekten. Kahire özellikle bu konuda çok iyi arkadaşlar. Yiyecek içecek konusunda da gayet makul fiyatlar. Fiyatı kıyasladık, bir de yaya geçidi aynı ülkemizdeki gibi işliyor arkadaşlar. Bakın yayalara kimse yol vermiyor burada. Ve tam karşıdaki de Tahrir Meydanı. Her videomda size gösteriyorum. Burası Kahire'nin en büyük ve en meşhur meydanı. Burasını en ünlü yapan olaylardan bir tanesi de 2011 yılında Arap Baharı dediğimiz olayların ana merkezi burasıydı arkadaşlar. Bu meydan dünyaca ünlü oldu. Bütün televizyonlar bu meydanı gösterdi aylarca. Ve ben de otobüs durağına gidiyorum. Haritayı açtım. Bir 5 dakika sonra otobüs durağında olacağım. 3 tane otobüs istasyonu gezdim. Herkes başka bir şey söyledi arkadaşlar. Kimisi burada dedi, diğeri burada dedi. Bir 15-20 dakikadır dolaşıyorum. En sonunda pes ettim ve taksi çağırdım uygulamadan. Uygulama beni 130 pound'a götürecek. Birazdan gelecek taksi, hatta arıyor da beni. Şoför gelmiş, el salladı bana uzaktan. Piramitlerin olduğu bölgeye geldim. Taksici beni burada yol üstüne indirdi. Araçlar girip çıkıyor buraya ama benim taksici burada bıraktı beni. Sorun yok. Birkaç 100 metre yürüyeceğim. Taksiye 150 pound ödeme yaptım. Evet, bundan sonra zaten araç girişine kapalı şu bölge. Öyle çöplük bir ortam var arkadaşlar etrafta. Leş gibi kokuyor etraf. Kahire şehir merkezinden yolculuk buraya yarım saat sürdü. Şu anda saat 9. Hava durumu da 15 derece. Thank you. Ama serin. Yani 3'ten bir hava var. Hava durumuna aldanmayın. Yüksek gösterse de 15-20 derece gösterse de Kahire, Mısır serin oluyor arkadaşlar. Bu yüzden yanınıza kıyafet alın. Kalın kıyafet. Ve bölgenin girişine geldim arkadaşlar. Piramitlerin olduğu bölgenin girişi. Ticket office burası diyor. Ticket office. Şükran. Dünyanın en ünlü yerlerinden birindeyiz fakat bakın her yer çöplük içinde. Bir Allah'ın kulu burasını temizlememiş. Bir tane çöp kovası yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Çöplük içinde. Bilet aldım. Şurada 15 kişi vardı. 15 kişi için bir 15 dakika bekledik.
Bilet ofisinin hemen yanında değnekçiler var arkadaşlar. Bilet alırken kredi kartı kabul ediyorlar sadece. Nakit kabul etmiyorlar. Fakat buradaki turistlerin eğer kredi kartı yoksa değnekçiler hemen size zıplıyor ve kendi kartlarını okutuyor. Az önce gelen turiste kredi kartı yoktu. Buradaki değnekçi hemen zıpladı. Bende dedi kart geçiyor dedi. Ondan kişi başı 100 pound komisyon aldı. Kendi kartını okuttu. Ve değnekçiler sürekli araya girip kendi biletlerini alıyorlar. Kimseyi dinlemeden. Bilet ofisindeki çalışanlar da buna müsaade ediyor tabi. Onlar da içeride çok yavaş çalışıyor. Bir tane polis yok etrafta. Güvenlik sıfır. Yani değnekçilere kalmış burada. Yerel halkta birkaç kişinin eline kalmış bu iş. Ya gerçekten rezalet. Yan tarafta giriş kapısı var. Bu bizim değnekçi gene orada el sallıyor bana. Az önce buradaki turistlere bilet satmıştı. Şimdi onları önden geçiriyor bekletmeden. Ve piramitlerin olduğu bölgeye giriş yaptım. Çok büyük bir alan. Buradan yürüyeceğim. Cidden söyledikleri kadar varmış. Sürekli sizi rahatsız ediyorlar arkadaşlar. Girişte bahsettiğim nakitle bilet satan adam kamerayı çekme diyor. Kamera yasak burada diyor. 2 kere beni uyardı. Kendisini ifşa etmeme için. Bölgeye girdiğiniz gibi karşınıza çıkan heykel Sphinx olarak geçiyor. 73 metre uzunluğunda, 20 metre yüksekliğinde bu heykel. Mısırlılar için aslında bu heykel değil, koruyucu ruh ve ilahi muhafız olarak görev yapmış. Bu Sphinx Kefre'nin yüzünü taşıyormuş. Onun piramidini şu arkadaki ikinci piramidi koruyormuş. Burada nöbet tutmasının amacı da kötü ruhlardan, şeytanlardan, hırsızlardan korumak içinmiş. Tek bir kireç taşı kayadan oyulmuş dünyanın en büyük heykeli tam karşımda. Indicamos Michael Jackson. Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Yes, here Maradona. Maradona. Oh, Mickey Mouse. nice to meet you, Michael Jackson. Maybe later, I'm not sure. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Bu atların buraya yaptığı tuvalette leş gibi kokuyor zaten. Bölgeye girişte sizi bu bok kokusu karşılıyor. Arkasından da devam ediyor. Thank you. Thank you, sir. What's your name? Abdallah. Abdullah. Yeah. My name is Ehad. Nice to meet you. Girişte Sphinx heykelini gördük. Yolun hemen sağında buranın en büyük piramidi. Zaten 3 tane piramit var arkadaşlar. Buradaki en büyük piramidi göreceksiniz hemen sağınızda. Bu piramidin yüksekliği 146.6. 3800 yıl bu yükseklikte bu piramit durmuş. Daha sonra tabi bu 138 metreye düşmüş. Bunun nedeni de dıştaki pürüzsüz beyaz kireç taşı kaplamalar yüzyıllar içinde sökülüp başka yapılarda kullanılmış. Bu yapının ağırlığı da 6 milyon tona yakınmış arkadaşlar. 6 milyon ton. Her biri 2,5 ton ağırlığında 2,3 milyon blok taş kullanılmış. Bazı granit blokların ağırlığı ise 50 ile 80 tonu bulabiliyormuş. Taşların büyüklüğünü size şöyle gösterebilirim. Benim boyuma yakın, yaklaşık 1,5 metreyi geçiyor arkadaşlar. Bir taşın büyüklüğü ve bu piramidin yapımı 20 ile 27 yıl sürmüş. Açısı kaymasın. Düzgün çek Samet, yani herkes gelemiyor buraya. Nasıl gidiyor arkadaşlar? İyidir Allah'a şükür. İyi vallahi, bende sıkıntı yok. Burada 3. gün bitti abi. Şeyde kalıyorum ben. Kahire merkezde kalıyorum. Biz de Otelde. Kahire'deyiz. Ha, güzel yer. Güzel güzel. Biraz pis ama güzel yani. Güzel ya. Evet. İsimler neydi? Samet. Samet. Sen Samet, evet. Muhammed Ali. Muhammed Ali. Tarık bende. Tarık, Ehad. Çok memnun oldum. Sizin kaçıncı gün arkadaşlar? Biz pazartesi yani 4. gün. 4. gün. Hep burada İskenderiye mıydınız? yaptık. İskenderiye yaptınız. Kahire'de Kahire'de Aha. kalıyorduk. Gize'ye bir git gel yapacağız. İskenderiye'ye ilk gün mü gittiniz? Evet, uçakla orada indik. indik. Ha, oraya indiniz. Güzel. Evet. Aşağıya doğru ineceğiz. İyi, süper. Ben de İskenderiye'yi düşünüyorum ama biraz kararsızım ya. Şey, Çok günübirlik fazla bir şey yok yapacaksınız. ama yani. Yok değil mi? Gezilecek yer var. Çok Büyük şehir. Evet. Evet. Evet, çok Kale turist. kütüphane var. Bir de müze var yani onun dışında çok bir şey göremedim. Anladım. Yani şey, Luxor ve Aswan. Aswan. Orasını düşünüyorum açıkçası. Vallahi- Belki yarın Luxor'a geçelim. Güzel yer. YouTube kanalım var. Yayınlasam sorun olur mu? Yok, sıkıntı yok. Tamam. Eyvallah. Tamam. Vereyim isterseniz. Bir hafta 10 gün sonra paylaşacağım. İsminiz neydi? Çok ünlü değilim ama Ehad. Çok memnun oldum arkadaşlar. İyi tatiller diliyorum. İyi gezmeler. Görüşmek üzere. Peki, son soru. Abartıldığı kadar güzel mi sizce?
Bence etkileyici bayağı ya. Etkileyici değil mi? Etkileyici, evet. Yani böyle bir tüyleri diken diken ediyor mu? İlk gördüğünüz gerçekten. düşündürüyor. Güzel bir tecrübe oldu yani. Güzel bir tecrübe. Çok teşekkür ederim. İyi tatiller, saygılar, sevgiler. Eyvallah. Arkadaşlar Türkçe konuşunca hemen yanlarına gittim. 3 arkadaş gelmişler bir haftalığına. En büyük piramidin çevresinde yürümeye devam ediyorum. Şöyle bir tavaf edeceğim etrafı. Dünyanın en yüksek insan yapımı yapısı olarak 3800 yıl boyunca rekoru elinde tuttu bu piramit. Piramidin hemen yanında böyle yürüyüş yolu var arkadaşlar. Bu yürüyüş yolu da etrafında kolayca gezmenizi sağlıyor. Bu yapımın en gizemli noktalarından bir tanesi de bu taşların buraya nasıl geldi arkadaşlar. Dış kaplama. Bu gördüğünüz beyaz parlak Tura kireç taşı olarak geçiyor. Nil'in karşı kıyısındaki Tura ocaklarından 10-15 kilometre uzaklıktan geldiğinde bunlar çok daha pürüzsüzmüş ve kaliteliymiş. Bunlar buraya nasıl taşındı? Tekne yolculuğu deniyor arkadaşlar. Tekne yolculuğuyla taşınmış Nil Nehri üzerinden. Karada ise ağaç kızaklara konularak taşınmış. Bunlar tabii hep söylenti. Günümüzde hala tam olarak bu sır çözülmüş değil arkadaşlar. Yani internette bu piramitler nasıl yapıldı diye yazdığınızda 50 tane farklı teori bulacaksınız. Bakın bu noktada taşların yanına yaklaşabiliyoruz. Normal benim boyumda bir adam neredeyse gövdesi kadar. Ve saatte ilerledikçe buradaki kalabalık da artıyor. Ve tabi turlarla gelen turistler de rehber eşliğinde geziyor. Rehber de her noktayı anlatıyor. Birazdan ben de Büyük Piramit'in içine gireceğim. Önce diğer iki piramidi dolaşacağım. Daha sonra Büyük Piramit'in içine gireceğim. Bunun için de bilet aldım ben. Buradaki en pahalı aktivitelerden bir tanesi de Büyük Piramit'in içine girmek. 1500 Mısır poundu. Büyük Piramit'in içine giriş ücreti. Bu alana giriş ücreti de 700 pound arkadaşlar. Bu piramitlerin sırrı hala çözülmeye devam ediyor. 2025 yılında bile içinde gizemli bir koridor bulunmuş. Ve piramidin bir köşesinden diğer köşesine gitmek için 230 metre yol yürümeniz gerekiyor arkadaşlar. Piramidin etrafında tam bir tur atmak hiç durmaksızın yürüdüğünüzde 15 dakikayı buluyor. Tabi fotoğraf çekeceğim, yavaş yürüyeceğim. Sürekli fotoğraf çekme isteğiniz gelir çünkü. Yani baksanız bir yarım saat 40 dakikayı buluyor piramidin etrafında dolaşmak. Bahsettiğim piramit büyük piramit tabi. Yazın tabi bu süre yükselebilir çünkü çok sıcak olacaktır. Ben Ocak ayında geldim ve Ocağın 15'indeyiz. Hava güzel, serin. Sıcak yok. Bakın böyle insanlar fotoğraf çeke çeke yürümeye devam ediyor. Dünyanın her yerinden turist buraya geliyor arkadaşlar. Scarf? Thank you so much. Thank you. Oh, Where you from? what do you think? Germany, No, England, no, Holland. no. Let me guess. Say me 5 more. Yes. No, Spanish, no. Asia. Muslim. Muslim, Kazakh, Uzbek, No. Russian, No, Poland, no, Hungary, no. Muslim. Müslim? Elhamdülillah. Alhamdulillah, Kazakhstan, Tajik, No. Kyrgyz, Turkish. Turkish. Salam alaikum. Aleyküm selam. Take this for Your name, what's your name? Said? yeah, Amr. Okay. My name is Ehad. Oh no, I will not buy, bro. Yeah, no need, no need. Yeah. I have small bag. I will not No have. problem, you welcome Turkish. Have a Thank you nice so time. much. Welcome Thank you. to Egypt. Thank you. Kahire'de Mısır'da 3. günümü doldurdum. Beni en çok etkileyen olaylardan bir tanesi de Türk olduğumu duyanlar daha samimi davranıyor arkadaşlar. Daha sıcakkanlı davranıyor. Başta böyle soğuk davranıyor. Türk olduğumu duyunca işler değişiyor. Daha böyle kibar davranıyor. Mısır halkı gerçekten Türkiye'yi seviyor. Türk insanını seviyor. Evet, dolandırıcılık her yerde var. Diğer videomda da bahsettim. Dünyanın her yerinde var. Ülkemizde de var. Mısır'da da olması çok normal. İnsanlar burada parasını kazanmaya çalışıyor. Ve inanın geldiğimden beri beni rahatsız eden çok bir şey olmadı. Sadece girişte birkaç kişi beni rahatsız etti. Bunun dışında da herhangi bir sorun yaşamadım. Kahire'de özellikle hiçbir sorun yaşamadım. 2 gün boyunca Kahire'nin en kötü yerlerine de gittim. En kötü, en pis yerlerine de gittim arkadaşlar. Bir önceki videoma bakabilirsiniz. Kahire'nin çöp şehrini gezdim. Hristiyan
insanların yaşadığı bir yerde orası. İnsanlar oraya günübirlik gidip geliyormuş. Çöpşehir'den kastım da şu, dünyanın en büyük geri dönüşüm sistemleri varmış arkadaşlar. Topladıkları plastiklerin, kağıtların %80'ini geri dönüşüm yapıyorlarmış. Bu da dünyada bir numaraymış. Yani diyeceğim şu, özellikle Kahire çok güzel bir yer. Benim çok hoşuma gitti. Birçok cami var. Ziyaret edilmesi gereken birçok yer var. Mısır'a gelirseniz Kahire'de mutlaka birkaç gün geçirin. Sadece piramitlerle takılı kalmayın. Evet, şöyle baktığınızda mükemmel bir yapı var. Çok güzel bir yapı var ama hemen arka sokaklarında da gerçek yaşam var. Şurada, şu binaların arasında insanların yaşantısı çok farklı. İki farklı dünyadayız aslında Kahire'de. Bir yanda yoksulluk da var, bir yanda sefalet var. Güzel insanlar var. Fakat diğer yanda da dünyanın 7 harikasından biri var. Kahire bu yüzden güzel bir yer. Kültürü güzel. İslam kültürü zaten. Bulunduğum yer piramidin giriş kapısı. Bakın şuradan insanlar giriş yapıyor ve şuradaki delikten piramidin içine giriyor. Ben diğer piramitleri dolaştıktan sonra buraya giriş yapacağım. Ve herkesin dediğini söyleyeceğim size. Ben de şunu söylemek zorundayım. Sabah erken gelmeniz gerekiyor. Kahire merkezden ulaşım için otobüs denedim. Fakat otobüsteki en büyük sıkıntı şu. Numaralar Arapça yazıyor otobüslerin önünde ve hiçbir şey anlamıyorsunuz. Arapça numaraları anlamadığınız için de hangi otobüse bineceğinizi bilemiyorsunuz, kestiremiyorsunuz. Turkish, selamünaleyküm. No, thank you so much. How much? $1. 3 piramid $1. Yes, I want, but I don't have space. I was by yesterday. Really, I have. Thank you so much, my friend. Have a nice day. What's your name? Islam. My name is Ehad. Thank you. Türkçe konuştuğumu görünce Türk müsün dedi. Çabuk sallama amacıyla aldım dedim aynısından. Aslında güzel de fiyat verdi. 3 tanesi $1. İyi fiyattı. Evet, ilk girdikten sonra Büyük Piramit'in etrafında bir tur attım. Piramit hakkında çok daha fazla bilgi vermeme gerek yok. Zaten bunlar hep genel bilgiler arkadaşlar. Buraya gelmeden önce de mutlaka araştıracaksınız. Önemli olan buradaki atmosferi görmek. Buraya girdiğinizde neler göreceksiniz? Buraya nasıl gelinir? Kahire nasıl bir yer? Mısır nasıl bir yer? Bunlar çok önemli. Bunları daha fazla araştırmanızı öneririm piramitlerden fazla. Çünkü Kahire'ye geldiğinizde sadece piramit görmeyeceksiniz. Buradaki şehri de göreceksiniz. Buradaki hayatı da göreceksiniz. En önemlisi de buradaki kültürü tanımanız gerekiyor. Gerçekten çok farklı bir kültür var. Az önce bahsettiğim gibi. Büyük piramidin yanından ayrılıyorum artık. Buraya birazdan geri döneceğim. Birkaç saat sonra. Şimdi bir sonraki piramite geçiyorum. Şüphesiz ki en güzel fotoğraf çekilme noktalarından bir tanesi de bu. Buraya oturduğunuzda arkanızda diğer piramidi alıyorsunuz. Bakın burada sıra var zaten şu an. Büyük piramit Kufu'nun yanında 3 tane de küçük piramit var aslında arkadaşlar. Bunlar da piramitmiş fakat zamanla piramit özelliğini yitirmişler. G1A, G1B, G1C ve G1D olarak geçiyor isimleri bunların. Karşınızdaki piramit G1A olarak geçiyor. Bunu annesi için yaptırmış. İkincisini eşi için yaptırmış. Meritetes, Kraliçe Meritetes olarak geçiyor. Diğerini de diğer eşi için yaptırmış arkadaşlar. Bu harap olan küçük piramidi de en küçüğünü tam karşıda kendisi için ruh piramidi olarak yaptırmış. Özet olarak Firavun'un bütün ailesi bu piramitlere defnedilmiş. Diğer piramitler de oğlu ve torunu için. Bir nevi aslında bu bölge aile kabristanlığı da diyebiliriz. Bu biraz komik geliyor ama gerçekten öyle arkadaşlar. Etrafta duyduğum en çok dillerden bir tanesi de Türkçe. Bunun en büyük nedeni kapıda giriş vizesi arkadaşlar. Herhangi bir doküman, herhangi bir belge hazırlamanıza gerek yok buraya gelmeden önce. Uçak biletinizi alıyorsunuz, otel rezervasyonunuzu yaptırıyorsunuz ve Kahire'ye geliyorsunuz. Kahire'de kapıda vize demiştim. Kapıda vize alması çok kolay. Zaten havaalanında uçaktan indiğiniz gibi sizi vize bankosu karşılıyor. Orada bir banka var. Bankadan vize alıyorsunuz. Kredi kartı geçiyor. Bu güzel bir şey. Kredi kartıyla ödemenizi yapabiliyorsunuz. Ve aynı yerden de paranızı değiştirebiliyorsunuz. Dolarınızı Mısır poundu olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Vizenizi alıyorsunuz ve pasaport kontrolüne geçiyorsunuz. Pasaport kontrolüyle size kimse neden geldin, nereye gideceksin diye tek kelime sormuyor.
Ardından gümrük kapısından geçiyorsunuz X-ray cihazlarından. Gümrük polisi benim pasaportuma baktı ve Tayland mührünü görünce çocuk kullanıyor musun dedi. Çantamı aradı. Neden dedi geldin. Küçük bir sorguya çekti beni. 2 dakika çantamı aradıktan sonra da ülkeye girişime izin verdi. Bunun dışında herhangi bir sorun yaşamadım. Havaalanından Kahire şehir merkezine otobüste geldim. Otobüste gelmesi de çok rahat. Havaalanının zaten çıktığınız gibi shuttle karşılıyor sizi. Shuttle'lar geçiyor 5 dakikaya bir. O shuttle'lar 1 kilometre uzaklıktaki sizi otobüs durağına götürüyor. Otobüs durağından da şehir merkezine çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yani oradaki taksicilerle hiç muhatap olmanıza gerek yok. Ya da uygulamalar var. InDrive ve Uber uygulaması. Gelmeden önce onları indirirseniz de çok kolay bir şekilde onlarla ulaşım sağlayabilirsiniz. Onların fiyatları da düşük arkadaşlar. Yüksek rakamlar değil. Zaten uygulama size ücreti önceden söylüyor. Ulaşım kolay. Kahire şehir merkezinde kalabilirsiniz. Buraya size söylediğim gibi taksiyle geldim. O da ucuz. Fakat buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi çantanıza yiyeceğinizi içeceğinizi alın arkadaşlar. Çünkü etrafta incin top oynuyor. Sadece turist var. Herhangi bir satış yeri falan göremedim ben. Seyyar satıcılar var. Muhtemelen onların fiyatları da çok yüksek. Bunu daha önce söyleyenler olmuştu bana. O yüzden hiç muhatap olmadım. Çantamda suyum, kahvem ve yiyeceğim var. Burada çünkü zaman harcamanız gerekecek. Bakın büyük piramitten diğer piramide gitmeye çalışıyorum şu an. 3-4 dakikadır yürüyorum. Ve burada shuttle'lar da var. Turlarla gelenler otobüsle seyahat edebiliyor bu bölgenin içinde. Bence buna hiç gerek yok. Buraya gelmişken burada yürümenin tadını çıkarın. Bu güzel manzaranın tadını çıkarın. Ve buraya da zaman ayırın. Kefren piramidine geldim arkadaşlar. Kafre diye de geçiyor bu piramit aynı zamanda. 4. hanedan firavunu Kefren, Keops'un oğlu yaptırmış bu piramidi. Milattan önce 2570-2550 yıllar arasında yapılmış. Yükseklik 143 metre. Aslında bu ikinci büyüklükteki piramit. Büyük olana göre daha büyük gözüküyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de piramidin olduğu yerin diğerine göre daha yüksekte olması. Uzaktan baktığınızda en büyüğü, en yükseği bu gibi gözüküyor. Fakat bu doğru değil. Sürekli böyle küçük şeyler geçiyor. Motorlu uçaklar geçiyor. Bunlar da çok ses yapıyor. En büyük özelliklerinden, en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de dış kaplama taşlarının bir kısmının hala duruyor olmasıymış. Bakın dış kaplama zaten pürüzsüz geliyor. Daha sonra pürüz başlıyor arkadaşlar. Orijinal dış kaplama en üstteki taşlar gibi, kaplama gibi. Fakat aşağıya indikçe pürüz başlıyor, yıpranma başlıyor. Yani bu şu demek oluyor. Piramitlerin orijinal halinde adım adım taşlardan yukarı çıkmanız imkansız. Dümdüz bir eğim var. Türkler buraya gelmekte kesinlikle haklı arkadaşlar. Ülke ucuz genel olarak. Tatil güzel geçiyor burada insanların. Az önce şurada otururken bir 15 dakika dinlendim. Yine bir Türk grupla karşılaştım. Onlarla muhabbet ettim. Çok güzel insanlardı. Çift olarak gelmişler. Toplamda 4 kişi. Burada tatillerin çok güzel geçtiğini söylediler. İşin en komik taraflarından bir tanesi, aslında kötü taraflarından bir tanesi diyebilirim. YouTube'a ya da Google'a Mısır seyahati yazdınız arkadaşlar. İlk çıkan başlıklar dolandırılmadan gezdim. Dolandırıcılar kaynıyor. İşte çok dikkat edin. Kötü bir yer, pis bir yer. Evet, pis bir yer. Arkadaşlar salak değilseniz sizi burada kimse dolandırmaz kolay kolay. Biraz aklınız varsa kimseye fazla ücret ödemezsiniz. Biraz da dikkatli olursanız güzel bir Mısır tatili geçirebilirsiniz. Bakın burada da develer var. İnsanlar burada develerle birlikte fotoğraf çekiyor. Deve turları var. Pazarlık tabii ki yapmanız gerekiyor burada. 500 pound isteyenler oluyor, 300 pound isteyenler oluyor. Bu kişiden kişiye değişiyor. Ve az önce birkaç tanesiyle muhabbet ettim. Burada deve turu yapan esnafla. Gayet güler yüzlü ve samimi arkadaşlar. Hiç öyle söylendiği gibi ısrarcı tipler değil. Develer de geviş getiriyor arkadaşlar. Bence dokunmayın. Buraya geldiğinizde develere başınıza da iş almayın. Sevmeyin. Uzaktan sevin. Bu ikinci piramidin etrafında yürüme yolu yok. Patika yolu yok. Tamamen taşlardan yürüyorsunuz. Kayalar da var burada. Bu kayalar nereden geldi ben de bilmiyorum. Bunların gizemini henüz çözemedim. Turistler de orada deve turuna başlamış. I'm from Turkey. Yavaş yavaş. Mahsur Yavaş, Hasan Şaş. Allah Allah. Allah Allah. Para yok deve. Para yok deve, evet, evet.
Turkish lira. To go 30 dakika. To go panorama. Panorama. 30 dakika. 30 dakika. Yes. No, thank you. Arkamdaki deveciye çok güzel bir laf öğretmişler. Para yok deve diye, o da biliyor. O yüzden çok da ısrar etmiyor. Buradaki yerde artık öğrenmiş arkadaşlar ısrarcı olmamayı. Türkler sayesinde. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir cümle öğretmişsiniz. Your name Muhammed. My name Muhammad. Muhammed. Your camel name? Antonio. Antonio. And? Oscar. Oscar. Yeah. Merhaba Antonio ve Oscar. Güzel fiyat vereceğim diyor gelenlere diyor. Burayı çağır diyor turistleri diyor. Thank you so much. Şükran. Have a good day. Have a good day. Zamanında burada yaşayan firavunları 3'te durduran neydi? Neden 4 yapmadılar piramidi, 5 yapmadılar? Bu sorunun cevabı ise şöyle. Hanedan üyeleri önce baba Keops gökyüzüne en yakın devasa bir anıt dikmiş. Yani karşıdaki piramidi diktirmiş. Ardından oğlu Kefren babasının ihtişamını gölgede bırakmamak için biraz daha sivri bir piramit yaptırmış. Mykerinos ise Keops'un torunu. Ardından da bunu yaptırmış arkadaşlar. Özet olarak baba, oğul ve torun piramidi diyebiliriz arkadaşlar. Torun mezarı diyebiliriz. Ve bunların arasında 20'şer yıl fark var arkadaşlar. 2589-2566 başlangıç ve bitiş süresi olarak görülüyor. 20-30 yıl sürmüş inşaatı tam karşıdaki büyük piramidin. Hemen yanındaki Kefren piramidi milattan önce 2558-2532 yılında. Mykerinos piramidi de en son piramit tam karşıdaki uzakta olan. O da 2532-2503 yılları arasında yapılmış. İlk piramit yapıldıktan 80 yıl sonra 3. piramidin de inşası bitmiş. Yani bunları 3.'de durduran da baba, oğul, torun ilişkisi arkadaşlar. Torunun da oğlu piramit yaptırmamış. Ve bu piramitlerin yapıldığı dönem Mısır'ın en zengin olduğu dönemlerden bir tanesiymiş. Yürüye yürüye biraz sıcakladım. Üstümü çıkardım. Güneş de etkisini göstermeye başladı burada hava ısındı. Öğlen saatlerine geldik artık. Piramitler hakkında en çok yanlış bilinen şeylerden bir tanesi de arkadaşlar. Bu piramitlerin yapım aşamasında kölelerin çalıştığı. Aslında onlar köle değilmiş. Ben de çok araştırdım buraya gelmeden önce. Maaşlı bir çalışanmış, maaşlı bir işçiymiş. Maaşları fakat şöyle veriliyormuş. Karın tokluğuna çalışıyorlarmış. Yani parayla değil, aslında yiyecek karşılığında çalışıyorlarmış. Birçok kaynakta geçen yiyecekler de şöyle: ekmek, et ve biraymış arkadaşlar. Ekmeğin adetini bazı kaynaklar 10 olarak söylüyor. Biranın litresi 5 litreye kadar bulabiliyormuş. Etin de gramı 200-300 gram civarıymış. Türkiye'de en çok şakası yapılan konulardan bir tanesi de bu. Buradaki kölelerin, maaşlı işçilerin diyelim daha doğru olur, asgari ücretten daha fazla maaş alması. Evet, hesaba vurduğumuzda aslında çok basit bir rakam çıkıyor. Ortalama olarak konuşacağım. 10 ekmek, 5 litre bira, 200 gram da et parçası ortalama 1500 TL civarı yapıyor. Bu da aylık 45 bin lirayı buluyor arkadaşlar. 2026 yılında asgari ücret 30 bin liraya yaklaştı. Sonuç olarak buradaki çalışanlar Türkiye'deki işçilerden daha fazla kazanıyormuş. Tabii o dönem dediğim gibi para değil, karın tokluğuna çalışıyorlarmış. Aradaki fark da bu. Buradaki benim aklıma takılan en büyük şeylerden bir tanesi 4-5 litre biradan bahsediliyor. Düşük alkollü olduğu söyleniyor bu biranın. Ama düşük alkollü de olsa 5 litre bira 10 kutu bira yapar arkadaşlar. Bu da gerçekten sarhoş edecek bir miktar. İnsanları ayık kafayla çalışmıyorlar mıydı acaba diye bir soru işareti kafamda belirmez değil. Çünkü baktığınızda zaten hala gizemi çözülememiş şeylerin ayık kafayla yapılması da pek doğru gözükmüyor. Yani burada bir soru işareti var. Bir de 10 tane ekmeği kim yiyordu? O da farklı bir soru işareti. En büyük piramit ile ikinci büyüklükteki piramit arasındaki mesafe 5 dakika yürüme mesafesi. Ama en küçüğüne geçmeye çalıştığınızda şu yoldan yürümeniz gerekiyor, kumdan. Bu da bir 10 dakikayı buluyor. Bu biraz daha uzakta. Az önce de videodan fark ettiğiniz üzere burası biraz daha uzakta kalıyor. Az önce konuştuğum adam, çatpat Türkçe bilen adam 30 dakikası 10 dolar olduğunu söyledi. Bu rakam belki değişebilir. Mutlaka değişecektir. Ama tahmini rakam olarak aklınıza kalabilir. 30 dakikası 10 dolar arkadaşlar. Bu deve turunun. Ve ben de en küçük piramide geldim. Etraftaki koku da şöyle deve pisliği arkadaşlar. Deve pisliği kokuyor etraf tamamen. Şükran Habibi, şükran. Very good, shukran. Very good. Which come from?
İtalya. Italia 1, Italia 2, Italia 3, buoni anni. Ciao, amigo. ciao. Tutto Italia molto bello. Ciao. You look like Arab. Arap. See? You look I'm like not Arab. Egyptian. No, you look like Egyptian mustache. This is my style. Yeah. This is my style. Amigo, no. No, 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 no. no, No, amigo, no. sorry. No, no, Hey. no. Habibi şükran. No, this is gift. No, no, I don't want gift. I don't like gift. İtalyanım dedi, İtalyanca konuşmaya başladı. Her dili biliyorlar arkadaşlar. Türk olduğumu söyleseydim de Türkçe konuşmaya başlayacaktı. Mykerinos piramidine yaklaştım. Burada piramide giriş kapısı var. Giriş ücreti de 280 Egypt Pound'u. Büyük olan 1500 Egypt Pound'uydu. Bu 280. Ben büyük olan için bilet almıştım. Bu piramide Mankoure yaptırmış arkadaşlar. Keops'un torunu Kefre'nin oğlu diye geçiyor bu adam. Az önce söylemiştim tarihini. 2532-2503 yılları arasında yaptırmış milattan önce. Bu piramidin yüksekliği 61-62 metreymiş. Tabi zamanla bunda da aşınma olmuş, alçalma olmuş arkadaşlar. En küçüğü demiştim. Evet, en küçüğünde de arasında bayağı bir fark var. Şu en baştan diğer uca yürüyüş mesafesi 102 metre olarak geçiyor arkadaşlar. Malzemeleri de farklı bunun. Alt kısmında Aswan graniti duruyormuş. Üst kısmında daha beyazlıyor zaten. Üst kısmında da Tura kireç taşı kullanılmış. Çoğu kayıp ama bazı kesimler korunmuş. Ben size bunu anlatırken de piramidin bir ucundan diğer ucuna gelmiş oldum. Kefren piramidi uzaktan da böyle gözüküyor. Evet, gerçekten ucu da sivri. Burada yürüyüş yolu yok arkadaşlar. Etrafında dönemiyoruz. Çünkü taşlarla kapanmış. Yani bu piramidin etrafını diğerleri gibi dolaşamıyoruz gibi gözüküyor. Bakacağım şimdi. Yürüyüş için düzgün bir yol yok. Bakın burada dolaşanlar da fotoğraf çekeyim mi diye size soruyor ve karşılığında ücret alıyor. Yani 3. piramitte, son piramitte harcayacağınız zaman daha kısa eğer içine girmezseniz. Yani bunlar babadan oğula nesil. Ve en güzel fotoğraf çekilme noktalarından bir tanesi de burası arkadaşlar. Çünkü 2. piramit buradan çok güzel gözüküyor. Burada taşların üstüne çıkıp da fotoğraf çekilenler oluyor. Bu piramidin diğerlerine göre daha küçük olmasının sebebi dönemdeki ekonomik gücün azalması. Keops zamanındaki gibi devasa kaynaklar yokmuş. Aslında bu piramit yapılırken önce arkada 2 taşlar konmuş. Daha sonra üstüne şu granit taşlar eklenmeye başlamış. Planlanan 16 ile 18 sıra arasındaymış. Fakat sadece 7-8 sırası tamamlanabilmiş bunun. Yani işi yarım bırakmışlar kısacası. Ve ilginç bir bilgi, ana mezar odası dev granit bloklarla kaplıymış. İçinde siyah granit bulunuyormuş fakat bu granit kaybolmuş. 1838'de İngiltere'ye taşınırken denizde kaybolmuş bu granit. Diğer piramitlere göre boyutu küçük olsa da içerisi diğerlerine göre daha sanatsalmış. Ve yol üzerine her taşa da dokunmayın. Bakın burada deve çenesini kaşıyor. Buralara pek dokunmayın arkadaşlar. Türkiye. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Hasan Şaş. Hasan Şaş. Photo camel. No, thank you so much. Maybe later. Maybe, I am not sure. You good price. Thank you so much. How much? You have big area. No, just small area. Small area 500. 500. Big area one hour 1000 Egyptian pound. Okay, good price, but maybe later. No problem. Şükran, Habibi, You look şükran. me, you want 107. 107. Okay, Later you can. maybe later. Thank you so much. Şükran. Next time. Esselamu aleyküm. Big area 800. Okay. Good price. Esselamu aleyküm. Salam alaikum. Okay. Şükran. Later. Later maybe. Deve turunun fiyatını da duydunuz arkadaşlar. Kısa gezi ve uzun gezi 2 çeşit sundu. Küçük piramidi geride bırakıyorum artık. Büyüğüne doğru yola çıkıyorum. Büyüğünün Keops piramidinin içine gireceğiz birazdan. Genelde insanlar bu alanın tamamen çöl olduğunu düşünüyor fakat şehir merkezine çok yakın arkadaşlar. Gönül isterdi ki buraları çok daha temiz olsun, çok daha düzenli olsun fakat maalesef hiç öyle değil. Bakın yürüdüğünüz yolda her an bir at pistine basabilirsiniz. Maalesef milyonlarca doların girdiği bu alana hiç bakım yapılmamış arkadaşlar. Yani piramitlerin çevresi gayet kötü bir durumda.
Aslında ben de tam mevsiminde gelmişim buraya. Ocak ayındayız. Ocağın tam ortasındayız. Hava ne çok sıcak, ne soğuk, ne yağışlı. Mis gibi bir hava var. Çok rahat bir şekilde burasını gezip dolaşabilirsiniz Ocak ayında da. Ve Büyük Piramit'e yaklaştık. Şuradan 200 metre kadar yürüyüş yapacağım. Hemen sağında da giriş kapısı var. Sağdan çekmen lazım. Böyle değil. Oldu mu? Büyük Piramit'in etrafında yürümeye devam ediyorum. Birazdan da içeri giriş yapacağım. İçeri gireceğim için gerçekten heyecanlıyım. Ve bu heyecanı da sizinle paylaştığım için mutluyum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Her yorumunuza da cevap veriyor olacağım. Lütfen yorumlarınızda belirtin. Eksilerimi ya da artlarımı mutlaka yazın arkadaşlar. Ben de bir sonraki videolarda daha dikkatli olabilirim. Ya da eksik verdiğim bilgiler varsa onları tamamlayabilirsiniz. İlk geldiğimiz noktaya da geldik aslında. Gezmeye buradan başlanıyor. Daha sonra ikinci piramit ve hemen arkasında üçüncü piramit. Yaklaşık buradan üçüncü piramite ulaşmak yarım saati bulabiliyor. İlk geldiğimde aşırı bir kalabalık vardı. Fakat şu anda bu kalabalıktan eser yok. İnsanlar biraz dağılmış öğlen saatlerine doğru. Piramitlerin olduğu bölgeyi Kahire şehir merkezinde demiştim. Bakın binalar ne kadar yakın gözüküyor burada. Karşıdaki binaların hepsinin manzarası da bu. Bulunduğum alanda tuvalet de var tabii ki. Tuvalette hemen Büyük Piramidin yanında arkadaşlar. Herhangi bir yazı falan yazmıyor. Ben az önce bir polise sordum. Öyle gösterdi. Yani tek başınıza burada bakındığınızda tuvalet yazısı göremeyeceksiniz. Bakın buralar tuvalet. Küçücük bir WC yazısı var. Onu da kapatmışlar. My friend, thank you so much. It's normality with card, eh? Normality card. You cannot accept cash. Yes, no cash. Okay. Only card. Okay. No problem. But for me, That's for me. because I am Turkish, eh? Turkish, for me Egyptian. Ha, thank you so much. Have a nice day. Have a nice Thank you. Bye bye. Tuvaletin girişinde bir kabin var arkadaşlar. Zaten yazmışlar. Ticket 20 pound diyor. Tuvaletin girişindeki arkadaş bana sadece kartla girebileceğimi söyledi. Ben de 20 pound'un kart kullanmak için çok pahalı olabileceğini söyledim benim için. Banko komisyonu var dedim, yüksek dedim. İnat etti, ben de inat ettim. Öyle çok ciddi tabii inatlaşmadık ama şakayla karışık inatlaştık. Arkasından nerelisin dedi. Dedim Türk'üm. Okey, give me dedi. Türk olduğumu öğrenince 20 pound'a yani nakite beni içeri soktu tuvalete. Türk olduğunuzu söyleyin. Kart kullanmayın burada tuvaletlerde. Bu da önemli bir nokta arkadaşlar. Boş boşuna kartınızdan komisyon kesilmesin. 20 pound dedi, 20 pound dediği 18-19 Türk lirası. Bunun için kart kullanmaya gerek yok. Ve adamın elinde zaten nakit vardı. Oradan ben şüphelendim. Tabii kayıtsız kuyusuz iş yapıyorlar ama adamlar yazmış. Ben de 20 pound'u verdim arkadaşlar tuvalet için. Bilginiz olsun. Ve Büyük Piramit'in giriş alanına geldik. Buradan birazdan içeri gireceğiz. Gel. 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 Ve maalesef arkadaşlar çevredeki hayvanlar da aç susuz geziyor. Şimdi bir kaba su doldurdum da bayağı bir susamış. İç yavrum iç. Bu bakış teşekkür ederim bakışıydı. Burada da yuvası var. Hemen Büyük Piramit'in yanında. Heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Şu anda Büyük Piramit'in içine doğru girmeye başladım. Giriş kapısına yaklaşıyorum. Sanırım buradan da bilet alınıyor. Fakat ben biletimi önceden gişeden almıştım. Bilet var mı diye soruyor arkadaş, bakın önümdeki turistlere. Selamünaleyküm. No video. You think my scrub is wet and you touch my hair? Yes bro, but this is small camera. He said okay. Excuse me, I am security here. Yes. Okay? Yeah. Selamünaleyküm. I am Muslim. Haram haram. Okay, go from. Türkiye. Yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş. Hasan Şaş. Haşhaş şaş. Yavaş yavaş Hasan Şaş. Merhabalar. Herkes de biliyor yani. Ben burada görevliyim dedi. Bende dedi uyuşturucu var dedi. Allah'ım ya Rabbim. Piramidin içine girdiğim ilk adımda duyduğum cümle.
Evet, kafamızı biraz eğdik buradan yürürken. Excuse me? Okay, wait. İnsanların aşağı inmesini bekliyormuşuz burada. Yukarıda inen bir abi söyledi. Aşağı inen insanları bekleyeceğiz. Daha sonra yukarı çıkacağız. 2 dakikayı geçti. Burada bekliyoruz. Hala beklemeye devam ediyorum. Aşırı kalabalık oldu burada. Wait, please, wait. في اللاين بعد كده بليز اوكي ممكن ترجع كده في الطابور. İnsanlar şurada karşıdaki merdivenden in. Only one empty room? Only one room. Empty. No, The clip is crazy. no need go, eh? No, Really? you can decide for yourself. But Okay. outside is felt better. Thank you so much. Gelen turistler yukarıda hiçbir şey yok, boşuna çıkma dedi. Evet, bunu daha önce duymuştum. Evet, yukarı çıkmaya başladım. Gelen insanlar gerçekten nefes nefese kalmış. İlk tırmanışımız 40 metre uzunluğundaki bu alan olacak. Eğim %20 civarı burada. Gerçekten de kafanızı eğmeniz gerekiyor. Bildiğimiz bir tüneldeyiz aslında. Benim sırt çantam var. O bana engel oldu bayağı. Sırt çantamı çıkarmam lazım. Evet. Emekleyerek yürüyoruz bakın. İnsanlar nasıl yürüyor? Kronik rahatsızlığı olan kesinlikle gelmesin arkadaşlar. Çok havasız, dar ve küçük yer, küçük bir alan. İnsanlar buraya nasıl çıkmışlar? Buradaki işçiler buraya nasıl çıkmışlar? Gerçekten milyonlarca soru işareti. Bakın ablamız nasıl iniyor. Çok eğilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bayağı bir eğilmeniz gerekiyor. Şöyle adımlarımı da göstermeye çalışıyorum. Yani şu anki pozisyonum tam karşıdaki adam gibi. 40 metre böyle devam edecek. İnsanlar geri geri yürüyor. Hold my hand. Keep going, guys. Havasızlıktan nefes nefese kaldım. Keep going. Keep going. Okay, thank you so much. Keep going. Very hot. Çok zor diyorlar. Bakın gelen insanlar böyle yürüyor. Sorry. Biraz daha hızlanacağım. Önüm açıldı. Arkada da kocaman bir kuyruk var. İnsanlar nasıl yürüyor bakın. Benim sırt çantam var. Hata yapmışım. Buraya çok küçük bir çantayla gelmek lazım. Sırtınızda çantayı taşıyamıyorsunuz. Elinizde taşımanız lazım. Hafiften belime ağrı da girmedi değil. Burada trafik tıkandı. Was he scared? First time? First time, yeah. It's amazing. It's hot, but it's amazing. Yeah, very amazing. This way going like this, huh? This way, you can go up You this can go way. anyway. Oh, okay. Thank you so much. Thank you. I can go. Do you want to go first? Okay. Okay. Yanda merdiven varmış. Thank you so much. Have a nice trip. Ve diğer merdivenlerden çıktım. Bakın girdiğimiz alan küçücük bir delik. Geldiğimiz nokta. Şurada bir alan var. Burada insanlar bekleyebiliyor. Evet. Şu anda biraz daha rahat edeceğim. Çünkü yürüyüş yolu daha büyük. En azından eğilmenize gerek kalmıyor. Karşıdan gelende çok beklemeye gerek yok gibi. Evet, ter içinde kaldım. Thank you. İnsanlar birbirine tabii burada yol veriyor. Yol vermek zorunda kalıyor. Ve piramidin içinde telefon çekmiyor. Bu da çok normal. Bulunduğumuz evlerde bile bazen telefon çekmiyor bazı odalarda. Merdivenlerin çıkışı bitti. Şimdi
dar bir alandan geçeceğim. Buradan Emekli'ye geçeceğiz. Karşıda gördüğünüz gibi kadınlar Emekli'ye geliyor. Bence 2 kişi geçebilir. Ve felaket havasız. Ya buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi havasızlık diyebilirim. İçerisi sauna gibi. Yukarı çıktık arkadaşlar. İçerisi bildiğimiz sauna. İnen adamın söylediği gibi içeride boş bir oda var, başka hiçbir şey yok dedi. Gerçekten de öyleymiş arkadaşlar. Boş bir oda, 4-5 tane havalandırma makinesi, boş bir mezar taşı, başka da hiçbir şey yok. Tabi buralar beyazlamış, bembeyaz olmuş tavanlar. Bakın içeri giren 2 dakika içinde çıkıyor arkadaşlar. Buradan bir ışık tuttu arkadaşlar ama nothing ya. Yani şu odayı 10-15 adımda odayı bitirebiliyorsunuz. Am I here? Thank you. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Yani içerisi gerçekten bomboş. Çok zaman harcamanıza gerek kalmıyor içeride. Zaten çok terli oluyorsunuz. Bakın insanlar eğile eğile buradan çıkıyor. Genci yaşlısı herkes çok yorgun. Bu arada bekleyen insanlar da odanın boşalmasını bekliyor. Evet. İşin en zor kısmı Yeah, I'm good. ve yolun en zor kısmına geldik. En dar ve en dik olan. İnsanlar da burada zar zor iniyor. Çok başınızı eğmeniz lazım. Çünkü bakın 0'a 0 gidiyorum. Başım tavana çok yakın. Dikkat edin. Başınızı vurmayın. Bir yandan da gelenler var. Buradan çıkan herkes derin bir nefes alacak dışarıda. Oh be dünya varmış diyecek. Top 10 worst experiences. Size yemin ederim her yerim ter içinde. Tüm vücudum ter içinde. Ve serin bir rüzgara geldim. Terli terli serin bir rüzgara çıkmış oldum. İçerisi çok basık, boğuk ve havasız. Güzel bir tecrübe oldu evet kadının dediği gibi. Fakat içeride ne göreceğim diye beklemeyin arkadaşlar. Sadece çıkıyorsunuz ve iniyorsunuz. Boş bir odaya çıkıyorsunuz. Bunun dışında başka hiçbir şey yok. İçerisi bomboş. Hafiften karanlık. Loş bir ışıkla aydınlatılmış. Felaket bir havasızlık var. Rüzgarın esmediği bir yerde bir 5 dakika terimin kurumasını bekleyeceğim. Ve Büyük Piramit'in hemen yanında bulunan videomun başlarında size bahsettiğim Küçük Piramit'in içine de giriliyormuş arkadaşlar. Şurada küçük bir kapı var. Keops'un eşine yapılmış bir piramit. Gelmişken buraya da girelim. İnmesi kolay tabii, çıkması da bu kadar kolay olmayacak. Tecrübe Büyük Piramit'le aynı tecrübe arkadaşlar. Birebir aynı yol ve ücretsiz. Büyük Piramit yerine buna girerseniz de olabilir. Çünkü aynı tecrübeyi yaşayacaksınız. Burası biraz daha havadar.
İçeride böyle mezar alanı var. Bakın. Burası mezar alanı ve Hanusin hanımefendinin kişisel eşyalarının bulunduğu yer. Küçük bir oda aslında burası. Hanusin'in mumyalanmış bedeni burada yatıyordu. Burada sadece bir köşe var. Yukarı çıkıyorsunuz. Başka da bir şey yok. Şuradan. Excuse me. Şimdi gelenleri beklemek zorundayız. Küçük bir oda. Buradan da sürünerek çıktık. Merhaba. Buradan birisinin adımı kayarsa sıkıntı olacak ve kaya kaya gidiyoruz zaten. Burası biraz daha havadar ve kolay. Okay, Turkish? Okay, Turkish, yes. Turkish number one. Turkish number one. Thank you so much. Oh, I don't have money. Yavaş yavaş buradan çıkıyorum. İlk durağım Sphinx'in olduğu konum olacak arkadaşlar. Büyük piramidin hemen önünde de bir giriş kapısı var. Kapıda görevli vardı arkadaşlar. Security yazıyordu. Resmi güvenlik görevlisi. Mezarlık için giriş biletin var mı dedi. Dedim yok. Sonra yüzüne baktım. O da bana baktı. Nerelisin dedi. Dedim Türk'üm. Biletsiz beni içeri aldı arkadaşlar. Bu Mısır'da başıma gelen en az 3. ya da 4. olay. Burası mezarlık olarak geçiyor bulunduğum yer. Sorry. Evet, labirent gibi bir yer. Sorry. Labirent gibi bir yer arkadaşlar. Burada lahitler var, mezarlar var. Küçük bir yer. Oraya inmeyin diyor. Şuradan bir geçelim. Bakalım aşağıda neler varmış. Küçük, dar bir alan yine. Alıştık artık buralara girip çıkmaya. Buraya pek insan girmemiş belli oluyor. Finish way, eh? Yes. We're going? Possible? Yes. Buradan giriş varmış. Just going inside, okay. I think it's just This, a yeah. place. Yeah. Nothing more. Okay. Are you from Russia? Yes. Здравствуйте. Как дела? Хорошо? Very nice and you. Отлично. Я тоже отлично. I'm from Turkey. We just arrived from Turkey, from Antalya. Really? How is Antalya? Good? Nice, very nice. Old town. Oh, and Kaş, Gelimiş. Kaş? Did you be in Kaş? I live in Kaş. Kaş is very... Yeah, You live in Kaş? Yes, of course. Конечно. How is Kaş? Good? Yes. Yeah, super nice, yeah. We celebrated New Year in Kaş. Really? I was been New Year also here, Kaş. Yes, I was work to bar, Queen Bar. Maybe you see, Queen Bar on the square. We was on the central place. Eat a lot of people, too much Yes, people. yes, with balloons. and Yes, some- yes. Good, very good. Приятного познакомиться. Спасибо большое. Приятно. Arkadaşların Rusça konuştuğunu duyunca ben de 3-5 kelime Rusça konuştum. Antalya'dalarmış yılbaşında, ben de oradaydım. Antalya Kaş'talarmış.
Kısa da olsa biraz muhabbet ettik onlarla. Bu delikten de çıktık. Girdiğim son delikti. Piramitler gezimin yavaş yavaş da sonlarına geliyorum. Sphinx'e yaklaştım. Az ileride Sphinx var. Sabah 9'da gelmiştim buraya. Şu anda saat 3. 6 saat şu piramitlerin arasında vakit geçirdim arkadaşlar. Zamanın nasıl geçtiğini de anlamadım açıkçası. Ve burada yapılacak en güzel aktivitelerden bir tanesini söylüyorum size. Herhangi bir taşa oturup, piramit manzaralı bir taşa oturup kahvenizi içmek arkadaşlar. En huzur verici anlardan bir tanesiydi yaşadığım. Ve tam karşımda da dünyanın en büyük taş blok heykeli arkadaşlar. Geriye dönüp bakasım var tekrardan. Bakın geriye dönüp baktığımda da manzara böyle. Sphinx'in alanı demirlerle çevrili arkadaşlar. Tabii ki buraya bir giriş yolu var fakat aşağıda kalıyor. Piramitlerden çıktığınızda Sphinx'in çıkış kapısına geliyormuşsunuz. Giriş diğer taraftanmış. Diğer taraftan gel dedi. 100 pound dedi giriş ücreti. Ama giriş için de buradan dolaşmamız gerekiyor. Ve çıkışta hediyelik eşya dükkanları, küçük küçük tezgahlar. Bakın burada satılan her şey şehir merkezinde de var arkadaşlar. O yüzden buradan alışveriş yapmaya hiç gerek yok. Fiyatlar da tabi düşük değildir şehir merkezine göre. Turistik bir yerdeyiz. Zaten bütün tezgahlar bomboş. Hiçbir insan da tercih etmiyor parasını. Girişte hemen bilgilendirme tabelası koymuşlar arkadaşlar. Arapça ve İngilizce yazıyor bu tabelada. Ve girişte güvenlik vardı. Bilet sordu arkadaşlar. İnsanlar geçince ben yanına yaklaştım. Selamünaleyküm dedim. Aleykümselam dedi. Nerelisin dedi. Dedim Türk'üm. Geç dedi. Başka da bir şey söylemedi arkadaşlar. Bu anları kameraya almıyorum. Çünkü insanlar çekiniyor. Yani bunu yapmıyorlar. Diğer insanların yanında da yapmaktan çekiniyor buradaki güvenlik görevlileri. Fakat yaklaşımımız çok önemli. Size kapıyı açıyor. Sphinx'in girişindeyiz şu an. Evet, burası da kalabalıkmış bayağı. İnsanlar çünkü çıkışta burasını ziyaret ediyor. Önce bir şuradan soldan gireceğim. Daha sonra yana yaklaşacağım. Burası da aşırı kalabalık. Tabii uzaktan daha iyi görebileceğiz. Bakın. Burası çok kalabalık demiştim. Bunun en büyük nedeni de arkadaki manzara arkadaşlar. Sphinx'in önünde fotoğraf çekildiğinizde piramitlerle beraber fotoğraf çekiliyorsunuz. En yoğun yerlerden bir tanesi piramitler bölgesindeki. Kameradan ne kadar gözüküyor uzunluğu, ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama bakın Sphinx'in pençesinden başlayan uzunluk kuyruğuna kadar 73 metre sürüyor arkadaşlar. Ve sanırım en güzel nokta da burası. Çünkü burası felaket bir kalabalık. Evet. İşte bu. Birçok insan da başıyla vücudundaki orantısızlıktan bahsetmiş. Evet, öyle gözüküyor. Başı çok küçük gözüküyor vücudunun kalan parçasına göre. Burnu kırılmış. Burnu da Napolyon'un askerleri top atışlarıyla kırmış. Ama şehir efsanesi diyorlar. Diğer rivayet ise zamanla aşınması. Bunun yapılış amacı ise Antik Mısır'da aslan, güç, güneş, kraliyet koruması anlamına geliyormuş. Firavun'un koruyucu ruhu güneş tanrısıyla bağlantılıymış. Eskiden tamamı boyalıymış. Kırmızı ve turuncu izler kalmış sadece. Onlar da çok gözükmüyor zaten. Altında tünel ve odaların olduğu söylentisi de varmış. Buradaki insanlar da fotoğraf çekmek için sıra bekliyor. Kuyruk böyle.
Piramitleri ziyarete başladığınızda zaten ilk göreceğiniz yapı bu oluyor. Ve çıkarken de son göreceğiniz yapı bu oluyor. Yine seyyar satıcılar burada da devam ediyor. Birçok satıcı var. Dükkan var. Her şey $1. Her şey $1. Ucuz olsun diye üçünü $1 satıyorlar şunları. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Where from? Türkiye. Türkiye. Turkey. Evet. Merhaba. 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 Welcome to your second country, second home. Yeah, of course, second home. Yeah, I feel second home. Do you know? Good, very good. Şükran. I have to give you one present, okay? This is my present for you. Pyramid, stone, with magnet Okay. for your fridge. What's your name? Ehad. 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 Okay, Ehad. And you? Ashraf. Ashraf. You have too much Ashraf. Eşref, of course, yes. Eşref, yes. Thank you so much, my friend. Thank you. You're welcome. I hope Thank see you. again, huh? Thank you, Eşref. I I hope, wish I you hope all say the again. best. What do you want to say, Turkish people? We love Turkish people, and we say anytime you are welcome in our country. Şükran. And this is the second home of Turkey. Şükran Habibim, şükran. Okay, Ehad. Okay. Şükran. Bye I bye. hope see again, huh? I hope see you again. Bye bye. Elimde boş dönmüyorum buradan. Gerçekten çok samimi ve içtenlikle konuştu buradaki abi benimle. Hediye de verdi. Hatıra. Bunu saklayacağım arkadaşlar. Gerçekten güzel bir hediye verdi. Benim için unutulmaz bir hediye oldu. Küçük, boyutunun hiç önemi yok. Fakat gayet hoş, güzel bir muhabbet oldu. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Bakın videonun başında söylemiştim. Buradaki Müslümanlar Kur'an dinliyor arkadaşlar. Takside de dinliyor, iş yerlerinde de dinliyor. Sürekli Kur'an-ı Kerim açık. Hala gelenler var. Şu anda saat 3:30. Bu insanlar yeni geliyor buraya. Gün batımına belki geliyorlardır. Evet, gerçekten Türk olduğumu duyan Mısır halkının davranışı çok değişik arkadaşlar. Buraya geldiğinizde kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. Bir Türk vatandaşı olarak gerçekten huzurlu bir ortam sizi bekliyor olacak. Bu sadece piramitler için geçerli değil. Kahire'nin içi için de geçerli. Kahire'de yaşayan halk da, şehir merkezinde yaşayan halk da Türkleri çok seviyor. Ve çıkış kapısına geldim sayılır. Burası da son nokta arkadaşlar. Burada baktığınızda 3 piramidi aynı anda görebiliyorsunuz. Bu kolay kolay olmuyor piramitlerin içine girdiğinizde. Fakat burada 3 piramit de aynı çerçeveye sığıyor. Gize piramitler bölgesinde, piramitlerin yanında, piramitlerin içinde dolu dolu bir gün geçirdim. Yorucu ve güzel bir gün geride kaldı. Ve şimdi artık şehir merkezine gidiyorum arkadaşlar. Bakın çıkış kapısı böyle arkadaşlar piramitlerin. Bunlar da pislik. Develerin ve atların pisliği. Değişik bir koku var burada. Valla kavga çıktı burada. Çocuk da bana çarptı, eşyalarını düşürdü bayağı. Çocuklar birbiriyle kavga ediyordu. Hepsi düşmüş. Bütün sattıkları şeyler yerlerde. Valla iğrenç bir yer arkadaşlar gerçekten. Yani bu bölge çok kötü. Samimiyetimle söylüyorum. Hiç hoş bir bölge değil. Şuradan bir su alayım da fiyatını soracağım önce. Küçük suyun. Normalde şehir merkezine 15-10 pound civarı bu su. Önce fiyatını soracağım, daha sonra alacağım bakalım. Selamünaleyküm. Amaç. 20. 10. Big one, 20 pounds. Small one, 10 pounds. Okay, this is 10 Egyptian. 10. 20 pound dedi. Daha sonra kamerayı görünce ona düştü. Aşırı bir müzik vardı içeride. Bro, no. $1. $1. I don't have money. Back, look. No, thank you so much. Thank you. Please. Bir 5 dakika soğuklandım da şimdi yoluma devam ediyorum. Buradan dümdüz devam edecekmişim. Birkaç kişiye sordum.
ve Fesar bölgesine gidecekmişim. Eyvah, düştü, çok kötü oldu ya. O ayağa kaydı. Eyvah eyvah. Abi şuradan bir uzaklaşayım. Allah, hayvanı kaldırmaya çalışıyorlar ama zor. Gerçekten çok kötü görüntü arkadaşlar. Ya burası Kahire ile çok farklı bir yer. Kahire'den hello. Sürekli laf atıyorlar, sürekli bir şey söylüyorlar. İşler acısı durum. Gize bölgesi çok kötü. Gize bölgesine gidiş kolay. Tahrir Meydanı'ndan metroya binip Gize bölgesine gidiyorsunuz. Bunda hiçbir sorun yok. Fakat esas sorun şurada başlıyor. Gize bölgesinden piramitlerin olduğu alana gidiş sıkıntı arkadaşlar. 5,5-6 kilometre bir yol var metro ile piramitlerin olduğu bölge arasında. O biraz sorunlu. Ben kendi imkanlarımla toplu taşımayla gitmeye çalıştım. Olmadı. 15 kişiye falan sormuşumdur belki. Yani kamera kayıtta yokken de birkaç kişiye sordum. Çoğu insan ya gidemezsin dedi, farklı yönler gönderdi. Ben de en sonunda vazgeçtim ve iDrive uygulamasından motosiklet çağırdım, onunla geldim. Yani Tahrir Meydanı'nda kalacaksınız. Tahrir Meydanı'na yakın bir yerde, Kahire'de. Gize bölgesine gidişte hiçbir sıkıntı yok metroyla. Gayet de hızlı gidip geliyor. Fakat Gize bölgesinden piramitlere gidiş sıkıntılı arkadaşlar. Şöyle olabilir. Gize'de metrodan indikten sonra iDrive ya da Uber uygulamasından taksi çağırıp piramitlerin olduğu bölgeye çok rahat gidebilirsiniz. Ve videomuzun kapanışını başladığımız yerden Tahrir Meydanı'ndan yapıyoruz. Tahran'ın en büyük meydanından herkese selamlar, sevgiler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve kanalıma abone olun lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın. Kanalımda Mısır'da çektiğim videolar var. Onlara da göz atmanızı tavsiye ediyorum.